Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bu video serisinde sizlerle beraber çoğunuzun yaşadığı problemlerle ilgili, ürün bulamayla ilgili sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Hangi markette satış yaparsanız bazı sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Bu yüzden sizlere bu ürünleri nasıl bulabileceğinizi, bulduğunuz takdirde nasıl kolay bir şekilde satabileceğinizi ve bu soruları umarım bir daha sormayacağınıza inanarak bu videoyu gerçekten emek vererek sizler için, sizlerin sorularınızla beraber yapmaya karar verdim. Eğer hazırsanız bir yanda eBay dükkanınızı, bir yanda da benim göstereceğim ürünleri de gözünüz olsun. İki türlü beraber sizlerle ürün bulalım. Sizin sorduğunuz kategoriler ya da araştırdığınız kategoriler varsa, eğer gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsam sizler için hangi markette istiyorsanız bakabilirim. Almanya, Avustralya vesaire, Amerika, İngiltere. Zaten sistem aynı, yapılacak taktikler aynı. Bugün birkaç tane milyon satan ürün bulalım size beraber. Ve bu işin nasıl kolay olduğunu daha detaylı şekilde bakalım. Eğer hazırsanız arkadaşlar ben ekranımı sizlerle paylaşacağım. Umarım şu an herkes ekranı görüyordur arkadaşlar. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Bu böyle olmadı. Şu an beni acaba herkes ekranda görebiliyor mu arkadaşlar? Sesim de geliyor mu bu arada? Onu da bir kontrol edelim. Batu burada. Fikret abiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Aslında bu video gerçekten başlamadan önce arkadaşlar çok önemli bir video. Bu videoyu çok güzel ürünler bulacağımıza inanıyorum. Çok iyi satan ürünler bulacağımıza inanıyorum. Bu yüzden bunu bazı yerlerde paylaşırsak bizim Facebook grubumuzda daha iyi olacağını inanıyorum. Ondaki arkadaşlar da gelsinler. Bu konu hakkında hep beraber şu olayı bir çözelim. En güzel ürünleri bulalım. Biraz zaman alacak. Eğer içinizden biri Facebook grubuna üyeyse arkadaşlar bu videoyu paylaşmasını rica edeceğim. Eğer Facebook grubumuzda paylaşırsanız gerçi bizim onaylamamız gerekecek. Onu ben yapayım en iyisi. Şöyle yapalım. Oradaki ihtiyacı olan arkadaşlar da var. Çok soru sorduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Ürünlerle ilgili, diğer kolay şeylerle ilgili. O yüzden hemen o sorunlarınızı çözelim. Satacak ürünleri bulalım. Nasıl yapmanız gerekiyor? Yeni başlayanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sorularınızı güzel bir şekilde cevaplarken yapmanız gereken şeyler hakkında sizlere bilgi aktaracağım arkadaşlar. Gerçi şu an Facebook'ta da zaten yayınlanıyormuş bu arada. Tamam, bu güzel bir şey. Hatta şöyle yapabilirsek. Bir anda sorularınızı hazırlayın arkadaşlar. Sorularınızı hazırladığınız süre içerisinde nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlar hakkında da bilgi aktarayım sizlere. Çünkü gerçekten ama gerçekten bu şeylerle ilgili çok kolay sorular var. Ürün bulmayla ve diğer şeylerle ilgili. Ben eminim ki hepinizin başarılı olacağına. Hadi gelin hep beraber başlayalım hazırsak. Milyonluk dolar ürün bulmaya niyet ediyoruz ve başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ekranımızı paylaşalım ilk önce. Tamam. Umarım herkes şu an ekranı görüyordur. Şimdi arkadaşlar hangi markette olacağımız çok önemli. Şu an İngiltere'den başlıyoruz. İlk önce bir kategoride ürün araştırırken o kategorinin analizini edebilmeniz için sizler için önemli olan şey şu. Dropshipping ilk yeni yapıyorsunuz. İkinci el bir ürün koymanız ve ikinci el ürününüzün belirli bir süre tamamladıktan sonra yeni ürünlerinizi bulmanız gerekiyor. Pardon, bu gördüğünüz ürünün adı Zik Analitik. İsteyen kullanabilir, isteyen kullanmayabilir. Yazılı, paralı bir şeydir. Sanırsam ilk 7 gün $1 gibi para alıyor. Aşağıda affiliate linkleri var. İsterseniz tıklayarak kayıt alabilirsiniz. AliExpress ve eBay üzerinden ürün araştırabiliyoruz arkadaşlar. Şu an biz bir product araştıracağız ama product'u nereden bulacağız? Product'u bulabilmemiz için
bizim bildiğimiz bazı toptancılar var. Hadi basit olsun, herkesin anlayabileceği şekilde gelin Amazon'dan araştırma yapalım arkadaşlar. Şuradan şey yapalım. Tamam, Amazon satıcı normal hesaba gelin. Şimdi şöyle bir şey var. Amazon'da farklı ülkelerde hesap oluşturuyorsanız arkadaşlar rastgele bir tane adres girebilirsiniz. O kadar bir şey değil. Yani rastgele adres girmenizden kastım. Hangi İngiltere üzerinde ya da Amerika üzerinde bir adres girebilirsiniz. Çünkü Türkiye'ye size Prime ürünleri göstermeyecektir. UK Box'tan bir adres bulup o adres bilgilerine girebilirsiniz random bir şekilde. Sadece bu platformda görebilmeniz için Prime ürünleri. Şimdi buradan bir tane kategoriye gelmeniz gerekiyor. Burada sadece rastgele yapıyoruz. Diyelim ki Home Kitchen. Okey. Yayın gitmedi. Özür dilerim. Ufak bir kesinti oldu. Ee, Her şey kontrol altında. Kusura bakmayın. Şu an sesim geliyor mu hepinize? Tamam. Özür dilerim ufak gecikme için. Tekrar ekrana paylaşıyoruz. Şimdi en baştan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ekranı görebiliyorsunuzdur sanırsam. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce Amazon'a geliyoruz. Bakın bu çok basit olan bir şey. Amazon'dan ürünü başlığını alıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. eBay'i açıyorsunuz. eBay hesabınıza giriş yapıyorsunuz. eBay'de bu ürünü araştırıyorsunuz. Ve şu ürüne şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Bu ürün ne kadar arkadaşlar? Bir fiyat vermemiş ama 14.16 demiş. 20'si bilek olursa 14.66 use it like new diyor. Bu sizin yeni satmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani bunu unutmayın ama benim için önemli olan şu an bu ne yaptığı değil. Benim için önemli olan eBay'deki satıcının ne yaptığı. Şimdi buradan sol aşağı indiğimizde sold item bölümüne tıklıyoruz. Yani benim istediğim şey bu ürün kimin listelediği değil, kimin sattığı daha önce. Buraya tıklıyorum. Sold item bölümüne geldiğimizde az bir şey aşağı doğru indiğimizde en çok pahalıya kim satmış ve ne kadar satmış? 22-36 arası satmış. Yarı yarı ürünleri teker teker satmış. Fakat benim şu an gözüme çarpan şunla şu. Bu ucuza satmış. Diğerleri benim için önemsiz. Kapatıyorum o yüzden. Şimdi diyor ki bu ürünü satmıyor vesaire ama benim için zaten önemli değildi. Burada satıcının ürünleri,
Bu tabii ki kötü bir örnek. Çünkü daha yeni bir satıcı. Ve satıcının sattığı ürünler. Şimdi örnek olarak güzel bir örnek değil bu satışı. Bunu kapatacağım o yüzden. Sadece bir şey satmış mı diye bakıyorum ben hızlı bir şekilde. Yani rastgele satmış. Yani haftada birkaç tane satıyor. Bu bizim örnek vereceğimiz bir satıcı değil sizler için en azından. Yani vakit kaybı şu an. Peki Dynamic Deals. Bu güzel bir şeye benziyor. Dynamic Deals. Bakalım neler satıyor. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın. Şimdi görebileceklerinizi sizlere para verseniz de vermeseniz de herkes göstermez. Çünkü bunun parayla alakası yok arkadaşlar. Bunların araştırmayla alakası var. Burada sol tarafta satılmış ürünlere bakıyoruz ve aşağı iniyoruz. İlk sayfa sanırsam 200 tane çıkacak. Bakın sayfa 2. Sayfa 3. Aşağı iniyoruz, durmak yok. Sayfa bir tane daha eklesin. Bütün sattığın ürünleri bana göster. Ki biz burada gerçekten çok güzel bir şey arıyoruz. Yani bu aslında arkadaşlar şunu bilmenizde fayda var. Buradaki yaptığım amaç bakın bir günde kaç tane ürün satıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gidiyor da gidiyor arkadaşlar şaka gibi bakın. Şimdi satış yapamıyorum dediğiniz zaman bazen bazı şeyleri düşünüyorum. Çünkü düşünmemin sebebi yapamadığınız şeyi anlamaya çalışıyorum. Binlerce senaryo, binlerce düşünceye kapılsam da gerçekten neyi nasıl başaramadığınızı anlayamıyorum. Burada sizi herhangi bir şekilde eleştirmiyorum. Sadece neyi yanlış yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum. Çünkü olması gereken şeyi yaptığınız takdirde satamamanız imkansız. Onu biliyorum. Şimdi şu kısma iyi bakın arkadaşlar. Bu kişinin dükkanında en çok neyi sattığını, ne sattığını, ne kadar aldığını, ne kadara sattığını, bütün bilgilerini şu an analiz ediyoruz. Arkadaşlar Amazon FBA'ye de bakabilir. Sorun değil. Bu canlı yayında istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz bu arada. Sadece birkaç tane göstermek istediğim ufak taktik var. Onları paylaşacağım sizinle. Fakat bu proses biraz uzun sürecek arkadaşlar. Çünkü çok ürün çıkardık. Şöyle yapalım. Sayfayı yenileyelim. Siz detaylı şekilde bakarsınız. Çünkü öteki türlü bayağı bir zaman alacak arkadaşlar. Ben sadece bir sayfayı analiz edeyim. Öteki türlü gerçekten o kadar ürünü karşınıza gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Basit bir şekilde sadece bir sayfaya yapalım. Satış yapıyoruz. 3 Asın suspend'i yedim. Amazon satış yetki faturası bende çünkü stoksuz yapıyoruz. Faturamız yok. Nasıl açacağım hesabı? Apple örnek nereden bulabilirim? Private label yapmak istiyorum. Eğitim satın almak zorunda mıyım? Birebir danışmanlık veriyorsunuz. Beraber çalışabiliriz. Açıkçası ben birebir mentorluk vermiyorum kimseye arkadaşlar. Takımdaki arkadaşlar sizlere bu konu hakkında yardımcı olabilir. 3 As'ın suspend'ini göndermiş olduğun alacağın ürünlerini Çin'den bir toptancıdan satın alırsan almasan da olabiliyor ayrıyeten. O ürünü yani gideceksin sattığın As'ın suspend yediğin ürünü bulacaksın ürün imalatçısını. Ürün imalatçısına bir mail atacaksın. Ürünü almak istediğini belirteceksin. Yetkili departmandan ulaştığını belirteceksin. Bu ürün alımı departmanından. Bu ürünü şu fiyatı ne kadar 100 adeti kaç tane vereceğini soracaksın. Sorduktan sonra 1000 tanesini almak için sizden bir işlem yapacağız. Lütfen bana ürünü satabileceğime dair ve ödeme yapabileceğime dair bir kaynak belirtin diyeceksin. Onlar da biraz böyle mutlu olacak tabii ki hemen sana evrakları gönderecek. O evrakları sen de Amazon alıp geçen süre zarfı içerisindeki toptancına güzel bir mesaj çekip ürünle ya da departmanla ilgili bir sorun yaşadığınızı ve şu an ürünü alamayacağını ya da alıyorsan da tabii ki alabilirsin satıyorsa mantıklı. Bunu
Amazon'a ilettiğin takdirde hesabını açarsın. Yani bunun için mentörlük almana gerek yok. Peki arkadaşlar, yani burada göstermek istediğim şey, burada görüyorsunuz ürünleri. Şu an datayı çıkartmadı. Tekrar bir dakika şöyle bakalım biraz. Sizlere çok daha kolay bir şekilde bir şey göstereceğim. Madem uygulama kullanmıyorsunuz mesela. Gelin sizlerle beraber şurada. Bakalım Argos ne kadar satış yapmış. Şimdi burası Argos'un dükkanı arkadaşlar. 341 tane Logitech'in satmış. Siz bunları satamazsınız bu arada. Onu söyleyeyim bazılarını. Bazılarını satabilirsiniz. Bakalım Argos ne kadar satış yapmış arkadaşlar bu arada. Bu güzel, önemli bir şey. Şimdi Argos'u taratalım. Okay, Argos. Comparative Research bölümünden sadece satıcıları araştırabiliriz. Argos. Okey. 3 milyon yapmış bu ay içerisinde arkadaşlar. Bayağı iyi. Satışları çok artmış. Geçen 2 ay önce 1 milyondu. Bugün 3 milyonu geçmiş. Bu da bir ay içerisinde yaptığı satış. Wow. Ürüne bakın arkadaşlar. Çok güzel bir şey bulduk. Bu üründen 12.99'a kaç tane satmış? Şimdi yani bu ürünü satmamak için hiçbir şey görmüyorum. Acaba Vero mu? Ona bir bakalım. Ürün şu an stok dışı bir de. Yani bu üründen bulsanız var ya şu an 894 tane satmış. Bakın arkadaşlar, bu ürünü bulabilirsiniz ki bulursunuz çok rahat bir şekilde. Bakalım nereden buluyoruz. Şu an hani Argos'un elinde de yoksa bu ürün, ben hayal bile edemiyorum bu ürünü. Şu an bu ürün bu arada açıkçası Vero olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ben sadece bakmadan yaptığım için şu an araştırmanız gerekiyor burada. Bakalım Amazon'da ne kadar? Amazon'da 21 lira. Tamam. Smith'te 24 lira stok dışı. Bu bayağı iyi bir ürünmüş. Ben bunu bulmam lazım. Mesela bir yerde 24 liraya bulduk. Şu an hala en iyisi Amazon gözüküyor. Çünkü bunda 30 puanda kadar bir para istediğini görüyorum. Azlı'dan bakalım. Azlı'da ben gördüm şimdi. George. Detayda bakarsak gerçekten çok güzel ürünler buluruz da şu an o kadar böyle detaya girmek istemiyorum ürünle ilgili. Ürünü buldunuz, artık detaya siz girersiniz. Ürün 15 lira. Bakın. 15 lira, şaka gibi. Stok dışı, fakat check local store dersek, okay, mesela bir tane şey sallayalım using location. Okay. Bayağı bir yerde stok dışı şu an. Neyse, bu ürün çok güzelmiş. Bu ürünü bulabiliyorsanız araştırırsınız arkadaşlar. Bu birinci ürün. 894 tane satmış. 894. Ve bir günde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 30, 30 küsürün üstünde. Görüyor musunuz? 30 küsürün üstünde. Bir günde sadece bir üründen satış yapmış. Neden yapamasın? Çünkü hani bu Argos diye değil, siz Argos'un sadece ne sattığını görmüyorsunuz. Koskocaman şirket sadece bu oyuncağı mı satıyor? Başka neler var? Pokemon. Mesela bu. Bu çok komik. Ben bundan ne kadar sattım mesela? Çok çok eskiden. Ya şunu bulamıyor musunuz? Yani bakmayı bilmiyorsunuz bence. Araştırmayı bilmiyorsunuz. Ya da nereye bakacağınızı bilmiyorsunuz. Bunlar olabilir, sorun değil. Sadece şimdi bunları biliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı da biliyorsunuz. Şunlar Vero ürün. Bunlar, dikkat edin.
Başka. Şunları kapatalım. Bunları kapatalım. Şunu kapatalım. Şunu kapatıyoruz. Şunu kapatıyoruz. Drop içinde kapatalım. Okey. Ekranı durduralım. Tamam. Okey. Drop mu FBA mi yapıyoruz hocam? Birazdan FBA'ye de bakarız arkadaşlar. Sorun değil. 3 Ascent Suspend'ini söyledim zaten daha demin. Private label'ı açıkladım. Batu abi ended listing yapılmış ürünlerde sold olarak gösteriyor. Ona dikkat etsin arkadaşlar. Doğru söylüyorsun Batu. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Haklısın gerçekten. Shine Wholesale sitelerinde eBay'de ürün satmaya başladı. Aferin, çok akıllı bir şey yapmışsın. Ben de birkaç dükkanımda öyle yapıyorum. Hatta bayağı bir dükkanımda. Normalde hediye paketi şeklinde gönderiyoruz. Ancak bazı ürünlerin o seçenek yok. Sanırım e-fatura ya da fatura istememiz lazım. Peki nasıl yapacağız? Sen sorunu anlamadım ama toptancıdan gönderiyorsan toptancıyla bir sözleşme yapacaksın. Göndermiş olduğun faturaları sen kendi invoice adresine kendine kestireceksin. Ürünün adresine de müşterinin adresini göndereceksin. Müşteri senden isterse ayrıyeten kargo, o şekilde müşterine invoice verebilirsin Şahin'cim. Hani bu böyle kolay bir şekilde olur. Acaba buradayken şey yapabiliyor muyuz? Olmuyor. Pardon. Okey. O zaman şuradan tekrar başlayalım. Keşke bunu şey yapabilsek acaba. Ayrı bir sekmede çıkar. Private chat olmaz. Okey. Bakın hocam, Marketplace'te bir satış daha yaptım. Fakat Track'ın Amazon. PayPal'a girerken Amazon'a verdiğin girdim. Hayır, kesinlikle onu yapma. Ya yapmışsın bile, artık yapacak bir şey yok da. Yani açıkçası arkadaşlar Tracker Bot girmeniz gerekiyor. Şimdi onu da göstereyim sizlere. Bir saniye beklersiniz. Tracker Bot. Amazon'dan aldığınız numaraya eBay'e girmeyin. PayPal'a girmeyin arkadaşlar. Yani mantık, yanlış anlamayın ama mantık yok gerçekten yaptığınız işlemde. Hani bunu bilmediğinizi bildiğim için söylüyorum ama yaptığınız şey gerçekten çok tehlikeli bir iş. Hesabınızı çok riske atıyorsunuz. Bilmeden yaptığınızı biliyorum. Hani sorun değil ama tekrar dediğim şey, yaptığınız şey riskli arkadaşlar. Amazon platformunda ben resmen şey yapıyorum diye el sallıyorsunuz. Bence yani yapılmaması gereken bir şey. Hiç girmemeniz gerekiyor. Trackerbot'tan Bluecare Express'te değiştirmeniz gerekiyor. Yani lütfen bunlara dikkat edin. Trackerbot'u açamadım, kusura bakmayın. Açsaydım 2 dakikada Bluecare Express'ten numarayı convert yapıp göndermenizin nasıl olacağını gösterdim ama daha önceki video serilerinde var. Oradan bakabilirsiniz tabii ki. Abi analiz yaptığın uygulamanın adı ne eBay için? Zik Analitik. Botu zaten burada cevaplamış. Birkaç tane de ürün bakalım hep beraber. Hatta siz de marketlerinizi söyleyin bana. Tercih kısmında. Hemen bakalım. Ozan Verona yazık ki. Sorun değil zaten, o ürün hani şey olsa da satılacak. Ya iyi bir satılacak bir ürün de onları arkadaşlar, ya onun gibi tonlarca ürün var. O sadece onlardan bir tanesi. Amazon açılış suspend için fatura ve kredi ekstrasının İngilizce olması şart mı? Evet, kesinlikle İngilizce karakter olması, İngilizce olması gerekiyor. Zaten bankalarına söylersen paranın doktoru, bankalar sana İngilizce olarak verecektir. Suat. Aleykümselam. Abi kullandığın yazılım ücretsiz olarak sunan yazılımlar varsa paylaşabilir misin? Örneğin ürün analizi yapabileceğim ücretsiz yazılımlar var mı? Var Suat. Dropit Studio'yu kullanabilirsin. Daha önceki videolarımı da izlersen orada birkaç tane daha kullandığım var. Onlara da bakabilirsin. Bir ürünün veri olup olmadığını nasıl anlarsın Emre'cim? eBay'in veri checker bölümüne girersen oradan bakabilirsin adını, ya da extension var Vero Checker diye 1.29 pound ödeyerek yapabilirsin, ya da son olarak Hustle Got Real'dan yüklüyormuş gibi yaparak ürünü kontrol edebilirsin Emre'ciğim. O da bedava. Abi sonunda aldım eğitimi. Eren hoş geldin aramıza. Eğitimde olan arkadaşlar da katılabilir canlı yayına.
Çünkü çok fazla şey yapmayacağım. Birkaç tane ürün gösterip size satış yapabilmeniz için. Arka tarafta sitemiz var. Bu arada şöyle bir şey var. O zaman alayım şöyle. Sitemiz bitti arkadaşlar. Hatta siteyi de size göstereyim. Sitede benim yapmak istediklerimi de göstereyim. Orada bulabileceğiniz ve işinize yarayacak bilgileri de göstereyim sizlere. Bu siteyi sizin için kurduk. Eğer görebiliyorsanız. Arkadaşlar bizim sitemiz sizlere hizmet verebilmek için burada. Şimdi bu sitede daha yeni olduğu için tabii ki tamamlanması gereken çok şey var. Bunun farkındayız ve gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi eBay kursunun detaylı şekilde nasıl görebileceğinizi, hangilerinin açık olduğunu, izleyebileceklerini görebiliyorsunuz. İçeriği görebiliyorsunuz ama ben içerisine her hafta özür dilerim, yeni bir içerik ve normalde yapmış olduğumuz özel Telegram grubundaki soru cevaplarınızı yükleyeceğim. Bunu abone olduğunuz takdirde her haftaki yapılan görüşmelere sizler de katılıp sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Abonelik kısmından. Amazon içerisinde de aynı şekilde başlıkları inceleyebilir. Eğer sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız, fazla olduğunu düşünüyorsanız, artık ne düşünüyorsanız ona göre hareket alabilir, kursa katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizin için sunulan avantajlar var. Fakat benim size aslında burada göstermek istediklerim bunların dışındaki Zoom buluşmalara da bakabilirsiniz ama blog kısmında benim sizler için yazacağım yazılar arkadaşlar. Blog kısmında sizler bu yaşadığınız bütün sorunları, nasıl dropshipping yapılır ve diğer yeni şeylerin hepsini, dropshipping nedir? Dropshipping nasıl çalışır? Ve dropshipping'in diğer bütün bilmeniz gereken bunun gibi bütün Amazon'da suspend, 3 AdSense suspend, eBay suspend, eBay ürün nasıl link edilir gibi şeyleri burada sizlere bunun gibi tonlarca yeni şeyleri sizlerle sistemde paylaşıyorum arkadaşlar. Aklınıza yani ufak bir şekilde ayırıp böyle okuduğunuz takdirde eminim ki sizler için çok faydalı bilgiler olacaktır arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Ayrıca siteye giriş yapıp kayıt olabilir. Affiliate şeklinde sizler de para kazanabilirsiniz. Hani bu aslında benim çok inandığım şeylerden bir tanesi. Eğer almış olduğunuz, örnek veriyorum, biriniz kursu katıldı, kayıt oldu ve gerçekten kendisi için çok faydalı buldu. Ki ümit ediyorum çok kişi para kazandı bu kursta öğrenilen şeylerden. Şimdi şu şekilde affiliate marketingde eğer Facebook, YouTube, Instagram ya da sosyal medyada herhangi bir şekilde blogunuz varsa sizin için buradan sisteme kayıt olarak giriş yaptığınızda affiliate kayıt ve takip servisi var arkadaşlar. Affiliate kayıt ve takip servisinde sizler için burada oluşturulabilecek bir affiliate linki var. Bu affiliate linki ne işe yarıyor? Buraya gerçekten çok dikkat edin. Affiliate linkinde aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar sizler için burada dashboard bölümünde Generate Links bölümüne tıklayarak sizler için kendi kişisel bilgilerinize kayıt olduğunuz sistemde link oluşturabiliyorsunuz ki burada gördüğünüz gibi karşınıza geliyor. Bunu kopyalayıp bu şekilde paylaşmış olduğunuz bir yerden, sizin vermiş olduğunuz linkten, örnek veriyorum, kursa katılacak ya da kayıt olacak arkadaşlar için sizlere kazanmış olduğunuz, örnek veriyorum, kursun bedeli neyse bunun %10'u sizlere gelecek. Hadi gelin örnek olarak bakalım. eBay Dropshipping kursuna şu an sistem hata verdi ama 149 pound olarak örnek veriyorum. Affiliate sisteminden şey yapabiliyorsunuz. Şöyle tekrar bir daha bakalım. Varsayalım bu kurs ya bu olabilir, ne olursa olsun. Sizin linkinizden siteye giriş yapıp arkadaşlar kazanan bütün arkadaşlar için geçerli. Sizin vermiş olduğunuz bir linkten, örnek veriyorum, YouTube kanalınız var, Facebook kanalınız var, Instagram var, blogunuz var, girişimci sayfaları var ve bunun iyi olduğunu düşünüyorsunuz ve insanlara bunun linkini verdiğiniz takdirde sizin linkinizden bizim sayfaya ulaştığında sizlerin buradan yapmış olduğu her satışın %10'u size gelecektir. Yani bu ne demektir arkadaşlar? %150'nin diyelim, örnek veriyorum, %10'u 15 pound.
Günde bir kişi bu şekilde sizler satış yaptığınız takdirde, ki bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece paylaşmanız gerekiyor. Kayıt olmanız gerekiyor. Ve artık sizin için önemli olan platformlarda reklam bile verebilirsiniz bunun için ayrıyeten. 15 pound günlük kazandığınızı varsayarsam Türkiye'de 150 Türk lirası gibi para kazanırsınız ki bu sadece bunun için geçerli. Diğer yeni olacak Shopify ve diğer kurslara da aynı şekilde katıldıklarında insanlar sürekli siz bu yapmış olduğunuz şeyden günlük para kazanacaksınız ki hani bu affiliate şeklinde sizlere bu imkanı da sunuyorlar. Ayrıyeten benim için önemli olan kısım gerçekten alanında yetenekli, eğitimli olan bu platforma giriş yapabileceğine inandığım grafik tasarım, internet reklam, yazım yani çevirmen, tercüman, videocu, animasyoncu, ses, müzik, yazılımcı, teknoloji işleriyle uğraşan, iş yönetimi, müşteri hizmetleri, avukat, muhasebeci, eğitmenler ve mentörler. Herkes ama herkes bu gruba belirli bir ön görüşmeden sonra gelip mentor olarak kayıt olabilir ve burada bizim sitemizde yetenekleriniz varsa iş imkanı ile insanlara hizmet verebilirsiniz ya da aynı şekilde insanlardan hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Benim amacım burada sizlere hem iş gelirlerinizi sağlarken hem gelişiminizi sağlamak. Çünkü bu platform şu an Türkiye'deki herkese değil, dünyadaki herkese hizmet ediyor ki biliyorsunuz benim yurt dışında çok çevrem var. Buradaki arkadaşlarım da gelip yardım alacak arkadaşlar. Yani gerçekten hem sizin İngilizcenizi öğrenmeniz hem insanlara yani burada İngiltere'deki insanları da oradan yazılım yapıyorsanız çok rahat yardım edebilir. Bunun üzerinden çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Ya da İngilizce öğretmeniyseniz burada İngilizce ders almak isteyen birisi benim sayfama girdiğinde sizden hizmet alabilir ve böylelikle sürekli olarak kendinize ekstradan bir gelir sağlayabilirsiniz. O yüzden lütfen eğer yeteneğiniz varsa bunu yapmaktan çekinmeyin. Hemen katılın ve bu şekilde arkadaşlar siteye kayıt olarak aşağıda linkleri var sitenin. Hem affiliate olsun artık hangisi ne işinize yarıyorsa para kazanmanız için onu kullanın. Bunu dedikten sonra sitenin tanıtımını da yaptıktan sonra umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Böyle bir şey. Okey. Akın abi selamlar. eBay'de yeni hesap için ayarları nasıl yapacağız? Politikalara gönderilmemesi gereken ülkeler kursta videosunda bulamadım da. Tamam hep beraber gelin bakalım o zaman. Umarım herkes görüyordur arkadaşlar. Şuradan ekranı paylaş. Ekranı görebiliyorsunuz herhalde. Şöyle yapalım. Tamam ekranı görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kursun içerisinde var öncelikle. Sadece detaylı şekilde bak bir yerde kaçırmış olduğuna inanıyorum. eBay Business Policy UK, İngiltere ise İngiltere, Amerika ise Amerika. Çünkü yeni açılan hesaplarda bu çıkmıyor. Siz bunu Google'a yazdığınız takdirde karşınıza böyle bir şey çıkacak. İlk çıkan linke tıklıyorsunuz. Bunu normalde böyle bir şey yapmıyor. Böyle biraz saçma yoldan ulaşıyor. Aşağı inin. Şurada opt-in kısmı var arkadaşlar. Opt-in kısmına tıkladığınız zaman sizi direkt Business Policy bölümüne atacaktır. Burada gördüğünüz gibi sizler Create Policy diyeceksiniz. Payment artık hangisini yapıyorsanız oradan bilgilerinizi doldurursunuz. Bu kadar basit. Umarım faydalı olmuştur. İsmini göremiyorum. Cevap veremeyeceğim ismin için. Bu kadar bir şey. Kursun içerisinde de ayrıyeten var. Okey. Ozan yazmış. Abi PayPal'da suspend olduğumu söylemiştim sana. Sen de güvendiğin birisinin adına başka bir hesap aç demiştin. Ama benim önceki hesabımda adres ve telefon numarası ABD idi. Şimdi şöyle bir şey var Emre. Bu işi yapan insanlar var. Onlarla beraber yol alabilirsin eğer öyle bir şey yapmak istiyorsan. Ya da bırak bu işi nerede olursa, kim olursa ya da İngiltere marketinde gerçekten çok daha iyi paralar kazanabileceğinize inanıyorum. Ya göstermiş olduğumuz taktikle İngiltere marketinde hesap açabilirsiniz ya da siz değil de başkası açması gerekecek bu konumda. Açtıktan sonra Emre'ciğim bu bilgilerle çok kolay ve güzel bir şekilde satışlara başlayabilirsin. Yani aslında süreç çok kolay. Sadece böyle bir durum yaşadığın için biraz kafan karışmış olabilir. Normal. Eğer dediğim şekilde yaparsan bir sorun yaşamayacağına ben şahsen inanıyorum. Okey.
Doğukan Toptancı ile sözleşmenin bize avantajı nedir? Doğukan, ticaret yapıyorsun. Fiyat, invoice, tonlarca şey sayabilirim. Akın abi merhaba. Merhaba Gökmen. Ürünü AliExpress'ten aldım, göndereceğim ama ürünün çıkış yerini Almanya gösterdim. Suspend yer miyim? Ne yapmalıyım? Çok güzel bir soru. Yersin suspend ama bu sebepten dolayı değil. Ürünü nereden çıkartıyorsan oradan göstermen lazım. Hep beraber gelin, bu güzel sorunun cevabını sana verelim. Şu an ekran zaten büyük ihtimal kayıtlıdır. Gelin arkadaşlar, bir de eBay yerine AliExpress'ten ürün araştıralım. AliExpress'te Shopify dükkanımız için ya da Shopify dükkanımız için ya da eBay dükkanımız için satacak ürünlere bakalım. Buradan ürün araştıralım. Ne olsun? AliExpress bugün ne satalım? Bugün home ile ilgili bir şey satalım. Bakalım AliExpress'te Çin'de kimler ne satıyor? Ceplerinde ne kadar şey var? Güzel ürünler var. Onlara bakalım. Güzel. 1500 milyon. Sen 501. Bakın nasıl artıyor satışlar. Mükemmel ya. Gerçekten şu an ev kategorisi mükemmel gidiyor. En çok ne kim satmış? Ev paket. Ne satmış? Kamera satmış. Şuraya bakın arkadaşlar, şaka gibi. Ama bu bizim için önemli değil. Ben biraz fiyatı yüksek ürünlere bakacağım. Ne var böyle güzel satabileceğimiz? Güzel satabileceğimiz, kolay insandan alabileceği. Şu fena değil, fena değil, fena değil. Şu rakamlara bakmak lazım burada. Tekrar şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Rating bölümünden en çok rating alan ürünlere bakalım. 5 star. Tamam. Şu an anladığım kadarıyla şu ürün çok güzel satıyor. Bu ürün neymiş? XAMO. Active Carbon Filter Smartphone. Bayağı güzel ürünler var aslında da bu ürün açıkçası çok böyle çok iyi satsa da okey. Bu arada mail geldi arkadaşlar. Şeyle ilgili ona bakıyordum. Hani güzel bir haberim var ama tuzlu bir haber olacağına inanıyorum sizler için. Okey. Yapılabilecek bazı şeyler var. Pardon. Hani bunların garantisi yok. Bunu bilmeniz gerekiyor ama MC113, MC011 and MC116'i açabiliyorlar. Ve ödemeyi açıldıktan sonra istiyorlar. Arkadaşım böyle bir şey göndermiş, şu an ona baktım size konuşurken. Yani açıkçası böyle şeyler olan varsa yönlendirebiliriz arkadaşlar. Ama kesinlikle bir şey almıyorum. Sadece bilgi aktarıyorum. Okey. Bunu baktık. Şimdi İngiltere açacağım. Sorun olur mu? Kendi adımı İngiltere üzerinde açabilirim. Emre, hesap suspend yediğin hesaptan nerede olursan ol eBay platformunda açma artık. Hesap senin adına başkaları açsın. AliExpress'ten ürün bakalım mı? Baktık derdim de o mesajdan sonra şey yaptık. Ekran şu an paylaşıyor muyuz hala? Şöyle kapatalım. AliExpress'ten ürün baktık.
Mesela bu ürün çok güzel bir ürün. Ne kadar satıyor? 7.56. Çok güzel. İşte satılacak ürün bu. Açık konuşmak gerekirse. Şuradan ürün bu. Yani bu ürün mesela deli gibi satıyor şu an. Fiyatı da güzel. Shipping süresi uzun arkadaşlar. Bunu CJ'den ya da farklı yerlerden, Alibaba'dan Amazon'a göndereceksiniz. Amazon'a göndereceksiniz. Gerçi çok da büyükmüş bu. Okey. Bu biraz şey bir ürün arkadaşlar. Çok iyi satıyor. Deli gibi satıyor şu an. Ama açıkçası toptancısı fena değil ama yani orta, yani yapılır mı bilmiyorum, bu toptancıyla çalışılır mı? Başka ürün bakalım. Ya ben kendimde böyle bir şeyle gitmem açıkçası. Çünkü e, bunun $2 para bırakmaz. Bu biraz şey işi. Bu neymiş mesela? Güzel bir şey benziyor. Bu da Xami'nin şeyi. Mesela bakın, çok kolay basit bir şey ama acaba katlanabiliyor mu? Katlanabiliyorsa mantıklı. Katlanamıyorsa gerek yok. Ama mesela toptancısı da iyi. Aynısı Amazon'da 23 lira, burada $4. Bakalım kaç tane Amazon'da satmış, bir de ona bakalım. İnsanlar diyor ya, Amazon'da şey yapıyorlar. Amazon'da işte bunu alın satın arkadaşlar. Aynı ürün. Şuraya bakın ya, şaka gibi ya. Alibaba, AliExpress'te. Hele Alibaba'da bunu bulsak, burada mesela hayır, şuradan. Alibaba'da görseli ara. Alibaba'da da büyük ihtimal toptan alırsak bir ürün ne kadar geliyor? 1 poundla 2 pound'a geliyor. Aynısı değil ama aşağı yukarı. Tabi biraz araştırmak lazım görseli. Ortalama benim tahminimce 100 tane adet başına da 1 ile 2 pound arası bir şey isteyecektir. Yani aşağı yukarı şu kadar. Neyse, biz dropshipping yapacağımızı varsayarak düşünelim, ya da FBA yapıyorsak da bu ürünü Alibaba'dan almak lazım. Ya da aslında 16.88'den de alabiliriz. Güzel ürünler var aslında. Mesela bu ürünü, vallahi gerçekten çok güzel ürünmüş bu ya. Yani bunu dropshipping yapın, bence yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yaptığınız sürece de CJ'den fiyat alın, CJ'den çıktısını gönderin ülkenizdeki insanlara. Ve lokasyon olarak bunu yaparken arkadaşlar, lokasyonunu unutmayın, çıkardığınız ülke yapın. Yani Çin'den çıkartıyorsanız Çin olarak gösterin. Genellikle Şangay'dan çıkacaktır. Hani siz sorun, CJ'deki arkadaşlara yardımcı olacaktır sizlere. Diyorum, baktık AliExpress'ten. Abim nasılsın? Yarın açmaya başlayacağım kursu satın almıştım. Birlikte nice başarılar inşallah. İnşallah canım, çok teşekkür ederim. Kursta beraber bunları da izle lütfen. Çünkü burada da güzel şeyler buluyoruz. Kursa katılmayan arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abi merhaba, seni tekrar görmek çok güzel. Ben teşekkür ederim İbrahim. Hazırlıklarımı tamamladım. SIM kartın gelmesini bekliyorum. PayPal, eBay linklerken VPN kullanmak gerekecek. Bu sorun teşkil etmez mi? Hayır. Nasıl halledeceğiz bunu? Bir sorun teşkil etmez. İbrahim, neden teşkil etsin? Sadece link yapacaksın. PayPal kullandığında VPN açacaksın. Abi benim para kaldı mı ya içeride? Şimdi nasıl telafi edebilirim bu hatamı? Bir şey soracağım, kusura bakma, ilk sorunu unuttum, lütfen o soruyla beraber sorarsan. Para kaldım derken nereden ne kaldım, onu kaçırdım ben. Hatırlıyorum da bir şey, kafam o şeye gitti şimdi. Akın abi selam. Selam Alper. eBay yeni hesaplar için ilk ayarları nasıl yapacağız? Politikalar, gönderilmemesi gereken ülkeler, kursta videosunu bulamadım da. Alper, bunların hepsinin kursta videosu var. Bulamadığın şey ne olduğunu anlamıyorum ama ayarlar kısmında, politika kısmında
Gösterdiğim gibi politikaların içerisine daha demin gireceksin. Girdiğin politikaları kendi satıcının sana sunduğu politikalar kargo sürelerine göre ayarlayacaksın. İkincisi, gönderilmemesi gereken ülkeler kısmında istediğin ülkeye eBay'de çalışıyorsan gönderebilirsin. Fakat çoğu kişi Costa Rica ile ilgili ya da Malta ile ilgili sorun yaşıyor. Bu ülkeleri iptal edebilirsin ya da çoğunlukla olarak Arap ülkelerine göndermiyorlar ama benimce senin şu an odaklanman gereken İngiltere'deysen, İngiltere, Amerika'daysan Amerika marketlerine odaklanma. Çok fazla şey yapmama. Hani bu konuda ekstradan söyleyebileceğim bir şey yok. Bunları dikkat ettiğin takdirde şey yapabilirsin Alper'cim. Sorun da yaşıyorsan hafta sonu şey yaparsın, beraber detaylı şekilde bakarız canım canlı yayında. FBA March Block Track'ti nedir? Hesabı riske sokuyormuş. Biraz anlatır mısın? Onu burada anlatamam, kusura bakma. Fatih abi, tek bir eBay hesabıyla hem Türkiye'den ürün satmak hem de CJ dropship yapmak istiyorum. Item location bazı ürünlerde Türkiye'de, bazı ürünlerde Amerika olursa sıkıntı olur mu? Hayır, olmaz ama çıkardığın ülkenin yazdığına emin olmaya dikkat et. Yani Türkiye'den çıkartıyorsan Türkiye, İngiltere'den çıkıyorsa İngiltere, Amerika'dan çıkıyorsa Amerika. Ama şimdi şöyle bir şey var Fatih. Bakın, yeni başlıyorsunuz, bilmediğiniz bir platformda 10 tane farklı lokasyon gösteriyorsunuz. Hani bana sorarsanız bir platforma odaklanın. Amerika ise Amerika, İngiltere ise İngiltere. Sadece buradan çıkartın. İlk başlarda ta ki ne yaptığınızı anlayıp kavrayana kadar. Ondan sonraki süre içerisinde istediğinizi yaparsınız. Ama siz daha satış yapmadan 1000 tane pazarda satmaya çalışıyorsunuz ki bu yani çok riskli. Çünkü bu daha emeklemeyi öğrenmeden Ferrari'ye binmeye çalışmak gibi bir şey benim gördüm. Yapabilirsiniz tabii ki, denersiniz ama başarılı olacağınıza inanmıyorum. Çünkü o kadar bilgi öğrenmeniz için açıkçası hani yani sizin anlattığınız şey aslında şu. Amazon'da yaparsınız. Ürünlerinizi Türkiye'den alıp, bence yapacaksınız en azından böyle yapın. Daha mantıklı. Amazon'dan alıp Türkiye'den göndereceksiniz. Amazon'daki depolarınıza gönderin. Türkiye'den ürünlerinizi, label'ınızı yapın. De Amazon depolarında satın. Madem yapacaksınız illa retail ya da online arbitraj tarzı bir şey, bu şekilde yapın. eBay'de yapacağınız şeyler, burada deponuz olması gerekiyor. Burada farklı şeyler olması gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız mantıklı. Yoksa şimdi bilmediğiniz bir markette açıkçası ben çok fazla bir mantık bulamıyorum. Yapabilirsiniz, heyecanlısınız, anlıyorum ama tekrar diyorum ki işin sonunda yani mantık yok. Yani ne için yaptığınızı bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz, ayrı bir konu. Ama yani burada çok da yapmanıza da gerek yok. Bir tane markette ilk önce satış yapmayı öğrenin. Ondan sonra tekilerini zıplarsınız zaten. Zaten zıplamanız gerekecek, hayat sizi itecek. Siz zaten bunu hissedeceksiniz ama daha o seviyeye gelmeden 4 tane markette satış yapmanız bence çok da mantıksız değil. Yani mantıklı değil yani. eBay'den A'dan Z videosu vardı. O kalktı mı? Hayır. Ve soru sordum. Buradan özel telegramdan cevap alamadım. Yoğunluktandır diye düşünüyorum. Sorun nerede Emre, göremiyorum. Buradan yazabilirsin. Abi bir soru, günlük yüzlerce pound kazanıp bunu sürekli hale getirmek nasıl bir duygu? Bir de abi bizim de senin gibi seviyelerde geleceğimize inancın nasıl olabiliyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Araba kullanmayı öğreniyorsunuz varsayalım. Araba kullanmak sizin ne kadar vaktinizi alıyor? Bazısının 1 ayını alıyor, bazısının 3 ayını alıyor, bazısının 6 ayını alıyor. Şimdi araba kullanmayı öğrenebilmen için ne yapman lazım? Araba kullanmayı bilen birisinden ders alman lazım. Şimdi arabaya oturduğun zaman sana arabayı kullanmasını bilen birisi arabayı gösterecek ve bildiği bütün tecrübelerini sana anlatacak. Kimisi bu tecrübeleri 5 yılda öğreniyor, kimisi 10 yılda öğreniyor. Kimin ne kadar daha çoksa ve ne kadar daha çok zaman yatırdıysa bu zaman düzenli olarak yapılabilir. Şimdi burada gösterdiğim ürünlerden 2-3 tane winning product bulduğunda günlük kazanacağın satışları yani ortalama 2000 ile 5000 sterlin arasında çıkardığında ortalaması yani senin kazancın bir tane dükkandan, ki bu bir dükkan için konuşuyorum ki çok dükkan açabilirsin açıkçası. Hadi diyelim 2000-3000 sterlin sadece bir üründen kazanıyorsun günlük. Ve her gün bu parayı kazandığın takdirdeki olay açıkçası para değil ama paradan sorduğumdan dolayı söylüyorum. Kendi ürünü satın alırsın. Kendi deponu yaparsın. Ürünü artık
Avrupa'ya, bütün Türkiye'ye ve dünya ülkelerine gönderimini sağlarsın. Amazon'da satışını yaparsın. Shopify'da bu ürünün satışını yaparsın. eBay'e koyarsın. Etsy'de print on demand şeklinde sunarsın. Amazon'da farklı şekilde affiliate şekillerinde insanlara satışını sağlarsın da sağlarsın. Ben şimdi sabaha kadar sayarım yapabileceğin şeyler. Bunları yaptıktan sonra açıkçası hani senin amacın para değil, senin amacın bu işlerin hepsinin sadece düzgün bir şekilde büyümesini sağlamak oluyor. Zaten böyle şeyleri belirli bir seviyeye geldikten sonra hani düşünmüyorsun. Düşünmemen de gerekiyor. Çünkü seni motive edecek şey paraysa paran kaybolduğunda motiven de kaybolur. Seni motive edecek şey bunu yapabileceğine inancın ki yaparsın. Ben inanıyorum çünkü yapabileceğini ve nasıl yapacağınızı biliyorum. Ki yani yapamadığınız takdirde gerçekten sizde bir yetenek arıyorum. Hani kendimde de elbet şey olacağına inanıyorum ama çok kolay arkadaşlar. Yani burada arkadaşları açıyorum hesaplarına bazen. Hani bir ay sonra arıyor beni 4.000 sterlinlik satış yapmış. Yani 5.000 sterlinlik yani hiçbir şey daha platform hakkında bir şey bilmeden bunları başardı. Şimdi siz mi başaramayacaksınız? O kadar gece gündüz video izliyorsunuz, şey yapıyorsunuz yani. Bana biraz şey geliyor. Başarı güzel bir şey. Sadece onu söyleyeyim. Başarı sizi tatmin etmeli. Ve bunu her zaman arttırmanız lazım. Abi kursa yeni alanları ne öğrenirsin? Daha başlayamadım. İzlerken not alma gibi vesaire. Eren şimdi şöyle bir şey var. Kursa katılan bütün arkadaşlara tek önerdiğim şey lütfen kursu ilk önce bir izlesin. Kursu izlemeden eBay hesabı açmasın. Kursu bir ilk önce sindirsin. Ne yapıldığını ve mantığını anlasın. Ondan sonra hesap açın. O şekilde izledikten sonra işlemlere ve hareketlere geçin ve geçtikten sonraki süre içerisinde hafta sonu yapmış olduğumuz canlı yayınlara lütfen katılın. Anlamadığınız ne varsa sorun. Ben de sizlere cevaplarını vereyim. Ve bu süre içerisinde gece gündüz kursu alsanız da almasanız da satan ürünleri araştırın. Benim kursa gösterdiğim bazı taktikler var. Bu hafta da bugün 2 tane daha kurs için yeni video çektim. Onları da daha iyi anlayabilmeniz için. Bunları izlediğiniz takdirde kendiniz de verip araştırdığınız takdirde başarılı olacaksınız. Fakat şuna inanın. Lütfen ama lütfen özel grubunuzun içerisinde yazdığınız mesajları görüyorum. Bilgi sahibi olmayan insanların yanlış yazdığı şeylerden gerçekten mutlu değilim. Çünkü sizi yanlış yönlendiriyorlar. Hesabını açalı 2 gün olup mentor şeklinde bilgi yazması gerçekten benim de hoşuma gitmeyen bir şey. Çünkü vermiş olduğu bilgi yanlış. Vermiş olduğu yanlış bilgiyi sizlere doğru gibi aktarmaya çalışıyor. Lütfen ama lütfen bir şeyi tecrübe etmeden o grupta bir şey deneyimizi paylaşmayın. Bilmiyorsanız zaten o bizim işimiz cevap vermek. Elimizden geldiği sürece hafta sonu için. Hafta içi içerisinde önemli bir şey olduğunu gördüğüm takdirde ben ya da kursiyerdeki arkadaşlarımız ya da takımımızdaki arkadaşlar zaten size bu sorunun cevabını veriyor. Hayat şöyle çalışmıyor. Sizin istediğiniz anda size cevap verilecek bir sistem olmasına rağmen size yetmeyecektir. Lütfen ama lütfen biraz araştırmaya ve kendinizi geliştirmeye doğru ileri doğru gidin. Bundan sonraki süre içerisinde zaten bizler sizlere yardımcı da oluyoruz. Bu da apayrı bir şey. Eren lütfen yanınızdayız. İçiniz rahat olsun ve sadece başarın. Bu kadar basit. Yılmadan araştırmaya devam. Süper Emre, bravo. Ben seni başaracağını zaten en başından biliyorum ve güveniyorum. Akın abi siparişler biraz gecikirse nasıl sıkıntı yüzde çıkabilir tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. eBay'de ürün satıyorken sen eğer dispatch gününü same day delivery diyorsan, same day dispatch diyorsan ve ertesi gün diyorsan eBay'in algoritmalarında senin dükkanının ratingi düşüyor ki bu standart normalde standart below altına düşerse under below bu gerçekten seni eBay trafik olarak çok arkaya iter. Bu gerçekten hiç istemeyeceğim bir şey work and travel. Emre, Almanca İngilizce lazımsa bana yaz abi mail attık. Şöyle bir şey var Emre. Tekrar dediğim gibi bizim grubumuzda şey var mentor şeklinde tercüman bile arıyoruz. Eğer dilinize güveniyorsanız İngilizce öğretmeniyseniz biliyorsunuz çok büyük yazışmalar oluyor. Genellikle Amazon, Shopify ve eBay platformunda ihtiyacı olan arkadaşlar. Tabii ki birbirinize yardım edebilirsiniz. Bilginizi, becerilerinizi paylaşırsanız biliyorsunuz bugün normalde İngilizce tercümanlık sitelerinde bu işi yapan insanlar 300-500 en az tabii ki sayfa başına para alıyor. Eğer siz mesela bir yeteneğiniz var ama bunu sunabilecek bir platform yoksa
Endişelenmeyin. Bizim açtığımız dijital market mentoring kısmına gelip arkadaşlar kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer yeterli bir seviyede bu konu hakkında uzman olduğunuzu görünürsek zaten siteye sizi de koyarız. Bizim bütün ihtiyacı olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dünyanın her yerinde sizlerden hizmet alabilir. Siz de bu sürede para kazanabilirsiniz. Yani bu gerçekten hani kazandan başka hiçbir şey değil. Sizden örnek verin. Birisi İngilizce çevirmeni olacak. Tutup da 300 lira değil de 100 lira koyar. Arkadaş işi acilse mesela ve parası da yoksa yeni başlıyorsa 100 lira onun işine gelir. Çünkü ben çoğunuzun zaten yetenekli olduğunu biliyorum. Çok yetenekli olduğunu da biliyorum. Fakat size bu imkanı sunamadıkları için bu yeteneğinizi kullanamadığınızı gerçekten görüyorum. Ben de bunun için size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem arkadaşlarınızı zarara sokmadan başarılı bir halde o yeteneklerinizi göstererek daha iyi seviyelere gelmenizi sağlayacağım. CV gönderdim, Telegram grubumuzdayım. Ne zaman sonuçlanır Doğukan yazmış. Doğukan, bu akşam bir toplantımız olacak. Büyük ihtimal yarın müşteri hizmetlerindeki takımdaki arkadaşlar hepinizi yetkili departmana aktaracaktır. Geçtiğiniz takdirde umarım geçersiniz. Ben de sizlerin gibi güzel gençleri aramda, yani şirkette ya da işte görmekten çok mutluluk duyuyorum. Çünkü benim için en önemli olan şey şu: doğru bilgiyi doğru şekilde insanlara ulaştırabilmeniz. Yalan yanlış bildiğiniz bilgilerle ya da hiç bilmediğiniz, sadece birisinden duyduğunuz kulaktan doyma bilgilerle ki insanları yapmanız gerçekten benim kabul ettiğim bir şey değil. O yüzden lütfen ama lütfen e, zamanınızı kendinize yatırım yapın. Sadece sizden isteğim o. Orhan abi, biraz aptalca bir soru olacak. Bir arkadaşım kafayı karıştırdı. eBay'de en başta adres girerken Almanya'daki adresimi girmedim. İngiltere'de bir yer yapmıştım. Başım çok ağrır mı? Adres değiştirebilir miyim? Güzel bir soru. Herhangi bir şekilde sorun olmayacaktır Orhan'cığım. Sadece 3 ay içerisinde hiçbir bilgini eBay'e girdikten sonra değiştirme. Çünkü herhangi bir şekilde bir şey olmayacaktır açıkçası. Güvensizlik olacaktır. Yani o yüzden lütfen ama lütfen yapma. Bilgilerini değiştirme. 3 ay sonra ilerleyen zamanda değiştirirsin. Personal trainer olarak katılmak isterim. Batu, ben de seni aramda görmek, şirkette görmekten çok mutluluk duyarım. Eminim ki çok iyi işler yapacaksın. Çünkü sen gerçekten işini özenerek yapan ve bu karaktere sahip bir insan olarak gözüküyorsun. Umarım bu gösterdiğimiz hizmet hepiniz için, sırf biriniz için değil. Yani normal yine işinizi yapıyorsanız yapın. Eğer işiniz varsa, başka şeyiniz varsa buradan da kendinize ekstra gelirler kazanabilirsiniz. Bizim burada İngiltere'de, Amerika'da çok bu işlere bakan, ihtiyacı olan insanlar var arkadaşlar. Hani bu insanlar sayesinde hani sizlerden gelip iş öğrenebilir. Hatta Türkçe bile öğretebilirsiniz. Çok iş imkanı açacağım platform içerisinde. Hatta ilerleyen zamanlarda platform üzerinde kendi alanınızda uzmanlık verdiğiniz kurslarınız varsa kurslarınızı da buradan publish yapabilir, insanlara ulaşabilmesini sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, kod yazıyorsunuzdur. YouTube'a koyduğunuz videolarınızı bu eğitim serisi şeklinde çevirip bizim platformda da kurs eğitim olarak insanlara yani belirlemiş olduğunuz bir fiyattan sunabilirsiniz. Hani ben size bunları da sunuyorum. Bu platformu ben açtık, takımla açtık ama hani buradaki kurs sadece bizim kursumuz olacak diye bir şey yok. İyi yapan herkesi burada görmeyi isterim. Bundan da zevk duyarım. Ayrıyeten kurs dışında mentor olmanızı istiyorum. Hani tekrar dediğim gibi hangi yeteneğiniz varsa medya, yazılım, reklam, Shopify, her şey. Sadece ve sadece sizi burada mentor olarak ya da artık neyse alanınız görmek olarak yapıp başarılı bir şekilde ilerlemenizi istiyorum. Hani buradan kendinize ekstra bir income yaparsınız. Sen, özür dileyerekten ben çok anlamadım. Ben Home Depot'tan mesela ürün buldum ancak hediye seçeneği yok. Peki o sorunu nasıl halledeceğiz? Eğer o ürünü eBay'de satarsam faturada Home Depot gözükmez mi? Şimdi şunu anlaman lazım Şahin. Sen dropshipping yaptığını varsayarak seninle konuşuyorum. Sen ürünü aldığında Home Depot'a mesela ürünü gönderdiğin zaman orada invoice bölümü var. Invoice bölümünde online invoice'u kendi adresine, ürün delivery dispatch adresinde müşterinin adresine gösteriyorsun. Böylelikle müşteri ürününü, faturasını görmüyor. Hani bunu daha nasıl anlatabilirim onu bilmedim Şahin.
görmedi yani fatura sana geliyor invoice online olarak sen kendi adresine kestiğin için sana ürün adresi müşterine ulaşıyor. Bu kadar basit hani bilmiyorum nasıl şey yapıyorsun. Hani daha önce yaptım bunu da merak ediyorum. Yani bu sorduğun soru bence daha başlamadığın delaleti gibi gördüm ama hocam Asim bu ücretini bana bulsanız iletişime nasıl geçirilir gibi bilgisayardan minnettar olurum. Ücret diğer üreticilere itibar yani açık konuşmak gerekirse bir benim ona bir vaktim yok. İki yani buraya yazdığın şey Google'a yazsaydın zaten karşına çıkardı. Ekranı paylaşmayı unuttun abi. Alper neydi? Daha ürün bakmıyorum. Akın abi ilk kez ürün yükleyeceğim. eBay UK hesabı. İkinci ürün yükleyeyim mi? Yükleyeyim. Evet. İlk ürünümüz satılmayacak. Fiyat yüksek. Doğru. İlk ürünümü yüklerken hangi yolu izlemeliyim? Ya herhangi bir şekilde bir yol izlemeniz gerekmiyor arkadaşlar. Sadece çok basit bir şekilde açıklamaları güzel yap. Çektiğin fotoğrafları telefondan çek. Biraz profesyonel arası olmasın. Yani çok iyi olmasın. İnsanların görebileceği şekilde. Bu şekilde yapabilirsin sadece ve yükle. 3 gün bekle ondan sonra yeni ürünü yüklersin. Eren abi kurs içeriğine pek bakmadım. O yüzden bir soru soracağım. PayPal açma, adres alma, banka hesabı gibi işleri ayırmamız gereken bütçe ne kadar ona göre harcama yapacağım. Bugün çektim videosunu Eren. Açık konuşmak gerekirse 50 pound'u geçmez. Eğer ekstra bir şey yapmadığın sürece. Hani bu sorduğun şeylerin toplam fiyatı. Hani ekstradan yani 50 ile 100 pound'u geçmeyecektir Eren. Hani taş patlasın. Emre yazmış. eBay'de limit yükseltmek için ne yapmalıyız? Benim şu an limitim 10. Okey. Şey değil yani increase limit bölümünden limitini arttıracaksın. Ee, mesela bakayım bir tane hesap vardı burada eBay. Şu an ekranı paylaşmadığımı biliyorum o yüzden şey yapmayın. Görmemeniz gereken şeyler var. Sadece mesela tamam bir tane hesap buldum ben burada mesela. Ekranı gören bilen varsa şu an paylaşayım. Mesela hesaplardan bir tanesi şu aşağı eBay'in senin kısmından geliyorsunuz arkadaşlar. Şurada limitiniz var mesela 52 bin sterlinlikmiş mesela bu hesabın. Request list more diyorsunuz. Buradan hesabınızı giriyorsunuz. Artık hangisi ise. Hesabınızı girdikten sonra karşınıza şöyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Hani eBay hesabı. Diyor ki request higher selling allows. Burada kontak as diyor ama siz kontak as bölümü tıklayın. Burada size evet ya da hayır diyecek. Bilmiyorum şu an ne çıkacak. Diyor ki şu an yeterli limitiniz yok. 52 bin lira sana yeter diyor. Mesela bu hesap için. Tamam done diyeceksiniz. Önümüzdeki işte bir ay boyunca sürekli olarak bunu başvuracaksınız arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Kabul ederse kabul ediyor, etmezse böyle yazıyor. Yine tekrar denersin. Satış yapmaya odaklanın. Abi bir videonda Van marka tıraş makinesinin veri olduğunu söyledim. Veri listesine baktım bulamadım. Neden? Enis şey olarak şuradan kapatayım şeyi. Vero listesi burada. Online'lara güvenirsen işim var. Ama sen listeleyebilirsin sorun değil şey olarak Enis. Hani illa ben dedim diye şey yapma sen listele. Merhaba öncelikle Amazon Dropshipping yaparken ürün bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ürün bulmamda tedarikçi bulamıyorum. Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri için bana tedarikçi önerir misin? Alibaba. En mantıklısı orası. Türkiye'de akşam orada nasıl sabah? Anlamadım sonra özür dilerim. Üyelik açtık diyelim. Sonraki aşamalar neler? AliExpress'te kullandığım fotoğraf arama uygulaması eklentisine de tam isim olarak abi herhalde Ali Saver öyle bir şey olması lazımdı. Yok bu değil.
Bu da değil. Hatırlamıyorum gerçi. O kadar çok extension kullanıyorum ki isimlerini gerçekten bilmiyorum. Google'dan da aratabilirsin zaten. İlla ekstra bir şey gerek yok. Abi PayPal nasıl çıkaracağım ya Türkiye'de? Soru çok güzel ya. Gruba gir. Grubun içerisinde de videolar var. Oraya izle zaten göreceksin. Abi merhaba, şu an PayPal hesabı açtım, bravo, ama adres numara fake, gruptaki PDF'e göre düzeltirsem problem yaşar mıyım? Teşekkürler. Yok. Bilmiyorum, şimdi gruptaki yazan şey aslında sistem çok basit. eBay açacaksınız, PayPal açacaksınız, ondan sonra bunu ikisini link yapacaksınız, satış yapıp para kazanacaksınız. Yani çok da complicated değil hani şey olarak. Ee, Fake adres hiçbir şekilde ben hiç kimseye bir zamana kadar bir videomda dahi söylemedim. Hiç eğitimden tutun hiçbir videomda fake hiçbir şey yapmayın. Hiçbir zaman önermiyorum. Yani çok da mantıksız buluyorum. Neden fake yaptığınızı yani üstüne alınmıyor der sana demiyorum. Fake bir insan neden bir ticaret yapmak ister onu anlamıyorum. Ama yani normal yolları varken legal yolları bir şey demiyorum. Yani tercih sizin arkadaşlar, beyniniz var. Reis biliyorsun Türkiye'de PayPal yasak, nasıl hesap açabiliriz? Tuncay, tebrik ederim. 10 milyonuncu insan oldum bu soruyu soran. Facebook grubunda zaten çok detaylı şekilde anlatıyoruz onu. Ee, Ya da çok profesyonel yapmak istiyorsan dijital market mentoring aşağıda linki var. Kursa kayıt olabilirsin. O şekilde her şey zaten gösteriliyor. AliExpress'te kullandığım fotoğraf arama uygulaması ya da eklentisinde de tam isim olarak abi tekrar dediğim gibi arkadaşlar bilmiyorum artık bakmak lazım. Daha demin baktım extension ismine ama onlar değilmiş. Abi PayPal işini nasıl halledeceğiz Türkiye'den? Bunun cevabını verdik. PayPal hesabı nasıl açılır? Bunun da cevabını verdik. Çok kolay. Amazon'dan sipariş verirsek eBay flag yapıyor. Hayır, ben yıllardan beri benim ve benim gibi tonlarca arkadaşım veriyor. Hiçbir şekilde de flag yapmıyor. Veya suspend oluyor diyorlar. Bir şey diyemem, sen onları dinle. Ben başaranlarla beraberim ve onları dinleyeceğim. Doğruluğu var mı? Bununla alakası yok. Sadece profesyonel bir şekilde bu işi yapmadığınızdan dolayı böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Dropshipping yaparken Costway falan mı kullanmak daha iyi olur? Evet, ben Costway'de kullanıyorum. Sadece aylık, yıllık ona 30 pound gibi bir para, ücret parası var. Bunu hesaba katarak ondan yapacaksan yap. Ben Tofly flag yemiyor bilerek yapmayarak diye diyorlar. Soru bana değil. Çin'den bulduğumuz ürünü eBay'de listelerken kargo kısmına From Shipping China seçeneğini nasıl seçiyoruz? Politika yeni ayarlaman lazım o zaman. O politikanın içerisinde China bölümünü ve lokasyon olarak da çıkardığın ülkenin aldığın toptancısına sorabilirsin bunu. Hangi lokasyondan çıkartıyorsa postkodunu ya da adresini öğrenebilirsin ya da bunu da yapamıyorsan toptancının iletişim adres bilgilerini eğer internetten bakabilirsin. Genellikle Şenzai'den çıkartıyorlar ama detaylı bilgi için onlarla iletişime geçip sorabilirsin. Abi hangi ürünleri satmamamız gerekiyor? Açıkçası patlayacak ürünler, içilecek, yenilecek ürünler, yutulacak ürünler, kırılacak ürünler, drone tarzı ürünler, kıyafet tarzı ürünler, ayakkabı tarzı ürünler, bu tarzdaki kategori olan ürünler genellikle iadesi çok olduğu için ben size tavsiye etmiyorum ve Vero üründe satmayın ayrıca. eBay UK hesabımız AliExpress'ten ürün yüklesem acaba müşteriler ürüne ulaşma süresinden dolayı almaktan vazgeçer mi? CJ Dropshipping'den yükle 10 güne geliyor. Yani AliExpress'ten kargo süresi 30-50 gün olduğu için müşteri almaktan vazgeçer mi? Şimdi şöyle bir şey var. Doğru ürünü bulursan müşteri vazgeçmez, bekleyecektir. Sipariş veren müşteriler mağazanın yorumlarını kötü etkiler mi? Evet, etkiler tabii ki. Yok ama planlıyorum çünkü burada yaptığımız bir hata, pahalıya mal. Yani bu bana sorulmadığı için geçiyorum. Business polisi paralı bir şey midir? Bilgilendirir misiniz? Daha demin yaptığım bir para değil, sadece eBay üzerinde yapmış olduğum satışın müşterileri, yani şöyle bir şey arkadaşlar, bakın, business polisi dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? İş politikanız. eBay politikası üzerinde eğer bu politikayı yapmazsanız, yani örnek veriyorum, müşteri alıyor ürününüzü ve ertesi gün iade etmek istiyor ve hemen eBay buna izin veriyor. Çünkü eBay'in politikasını kullandığınız için. Ama her nasılsa
Siz eğer kendi politikanızı uygulayıp eBay'e örnek veriyorum. Ben bu ürünü geri alırım ama 14 gün içerisinde alırım, 30 gün ya da 60 gün içerisinde almam diyorsunuz bu politikaları ayarlarken ki bu ne anlama geliyor? Bunun geldiği anlam şu arkadaşlar. Yani eBay politikasında müşteriniz dönmesi istediğiniz ürün varsa diyorsunuz ki bakın bak 14 gün verdim ben bu iade için, 15 gün değil. Bu yüzden ürünü alamıyorum ve eBay bir şey yapamıyor. Tabii ki yasal hakları var. Bu devlet üzerinde çalıştığı Almanya'da farklı, İngiltere'de, Amerika'da farklı. Adam mahkemeye gider, böyle uğraştırır. Yasal tüketici hakları var. Onları hani çok uğraşırsa alır yani. Hani çok ekstra bir durum sizden kaynaklı değilse. Bunu her yerde yapabilir. Dükkanınız olsa da yapabilir. Farklı yerlerde. Yani kendinizden pay biçin. Bir ürünü iade etmediğiniz hiç olmadı mı? Olabilir ama ticaret yapıyorsunuz. 100 tane, 1000 tane ürün satıyorsunuz. Bir iki tane iade olması çok normal arkadaşlar. Hani öyle insanlarla karşılaşacaksınız. Benim ne müşterilerim var. Benim duvarıma diğer şeyleri öpücükler atıyor. Bazı müşteriler de bana hani trip atıyor. Hani ama önemli olan şey bunların ikisini bir güzel bir şekilde tutup istedikleri şeyi onlara sunabilmek. Abi PayPal komisyonu fazla olduğu için başka önereceğim banka var mı? Payoneer gibi komisyonu en az olan hangi hesabı kullanabiliriz? Şöyle bir şey var. Payoneer hesabını eBay için kullanamazsın. Kullanırsın ama yine PayPal içerisine koyarak yaparsın ki PayPal her türlü komisyonunu alır ki o da %4'tür. Şu an benim hesabımda artık PayPal'ı kaldırdık. Yani şu an hala duruyor ama PayPal'ı kaldırdık. Normal kredi kartıyla hesapta ödeme alabiliyoruz. Benim business hesabım olduğu için ve için içerisinde yaptığım bazı ufak ayarlar olduğu için size bu şansı verir mi bilmiyorum ama business hesapsanız inanıyorum ki bu şeyi size sunacaktır. Onun dışında yapabileceğin şu an bir şey yok. Çünkü bu senin elinde olan değil, eBay platformunun elinde olan bir şey. PayPal, Amazon'da ise hesap farklı bir normal bir kartın olması gerekiyor. Abi bir sorum daha olacaktı müsaadenle. Facebook Marketplace'e ürün yüklerken etiket ekleme bölümü görünmüyor bende. Grupta sordum bunu ama çözemedik. Senin bir tavsiyen var mı? Şimdi şöyle bir şey var. Normalde etiket bölümünde tek bölümünden bahsediyorsun. Yazmış olduğun isimler çıkması gerekiyor. Bu isimler çıkmıyorsa yanlış yaptığın bir şey vardır. Onun dışında zaten tek yapmaya izin veriyor. Hani bir sorunla, lokasyonla ilgili olabilir. Eğer girmiş olduğun lokasyon Türkiye'den gelip İngiltere'de yüklemeye çalışıyorsan belki restlemenin engellenmek için böyle bir şey yapabilir. İlk defa diyorum açıkçası böyle bir şeyi. Bir de o şekilde dene. Eğer hala da yapmıyorsa açıkçası Facebook'ta iletişime geçmen gerekeceğine inanıyorum. Akın abi, eBay dropshipping için tracker bot şart mı? Hiçbir şey şart değil. Hiçbir yazılım kullanmanız da şart değil. Sadece bazı şeyleri cover yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani o şekilde engel yapabilirsiniz ama kullanırsanız daha işiniz kolaylaşıyor sadece. Abi konu dışında kitap alma satma ile ilgili sorun var. Sorabilirsin tabii ki. Şimdi Scott dedi Amazon hesabı istiyor. Bir sürü kitap buldum arkadaşımla birlikte ama bunları uygulamadan check etmek istiyorum. Bu sorunu çözmenin başka yolu yok mu? Scott Lee ya da Scott Ike ile iletişime geçebilirsin. Arkadaşlar sana konu hakkında yardımcı olur Orhancığım. Rüstem merhaba Rüstem. Seni görmek çok güzel. Teşekkür ederim iyi dileklerin için. Blue Bike abi merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Videolarını hayranlıkla izliyorum. Sayende birçok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim Blue Bike. Umarım hepinize de faydalı oluyordur. Bu bilgileri de hayatınızda para kazanarak değerlendiriyorsunuzdur inanıyorum. AutoDS sadece Amazon Home Depot'tan mı AutoDR yapıyor? Costway, Wayfair, Overstock tarzı yerlerden de auto order yapabiliyor mu? Bir de başka önereceğiniz software var mı? Teşekkürler. Birinci sorunun cevabını AutoDS platformuna sormanı tercih ederim. Cevabını bildiğim halde açıkçası onların kendi yazılımı bu adamlar bu iş için ücret alıyorlar ve hizmet veriyorlar sizlere. En doğru bilgiyi her zaman onlarla iletişime geçerek almanızı tavsiye ederim. Zaten onların şu an AutoDS'in kanalına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bilgiler de paylaşıyorlar. En son benim Lior'la yapmış olduğum bir canlı yayın var. Hepinizin izlemesini tavsiye ederim.
Orada güzel böyle öneriler yapıyorum. İngilizce ama eminim altyazı seçeneği var. Hani oradan bakabilirsiniz. İkincisi yazılım olarak şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yazılım yazılımdır. Hangisi işinize geliyorsa onu kullanın fiyat olarak, avantaj olarak. Benim sevdiğim SQGrid var. Hani Akın abi Business Policy'den gelen kırmızı renkte problem var diye yazıyor. Ben de chat'e yazdım. Yarın döneceğiz dediler. Henüz PayPal'ı eBay'e bağlamadım. Bu yüzden olabilir mi? Evet, çünkü ödeme alma sistemini ayarlamadan ödeme sisteminin politikasını oluşturmaya çalışıyorsun. Sistemde otomatik olarak girip Business PayPal'ını onaylatman gerekiyor. O şekilde sistem hata vermeyecektir. Abi yerel tedarikçiler işe ivme kazandırıyor diyorlar. Senin değerli fikirlerini merak ediyorum. Ya açık konuşmak gerekirse kursun içerisinde sizlere sunduğum toptancılar var. İngiltere üzerinde bulabileceğiniz ve Avrupalardaki bulabileceğiniz toptancılar. Belirli bir ciroya ulaştıktan sonra toptancılarla yapmış olduğunuz satışları gerçekten ama gerçekten çok para kazanacağınıza inanıyorum. Hatta dün çok uyguna bir toptancı buldum. Benim çok yakın arkadaşım. Bu kursa katılan arkadaşlara özel olarak o grupta paylaşacağım. Onun dükkanındaki ürünlerini listeleyebilirsiniz. Amazon ya da hangi eBay ya da Shopify'da inanılmaz derecede uygun fiyata satıyor arkadaşlar. Girin bakın, hatta size sanırsam %5 indirim de ayarladım. Bir konuşmam lazım son bir kez onu ama onun dükkanından ürünler mesela toptan satıyor. Toptan fiyatına size şey satacak, yani tane satacak. Rica ettim. Onun ürünlerini mesela yapabilirsiniz. Linkini hatırlatırsanız Telegram grubunda paylaşayım. Bir girin bakın. Hocam Private Proxy satın aldım. Bilgisayarım IP adresi artık UK görünüyor. PayPal'a girişte sorun yaşamayacağımı biliyorum. Ama eBay'e girerken proxy ayarlarını tekrar Türkiye'ye yapmama gerek var mı? Var. Abi ürünümüzü birinci sayfada listelemesi için nelere dikkat etmeliyiz? Yani şöyle bir şey var açıkçası. Daha önce satan senin ürünün birinci sırada olan kişiyi, yani şöyle söyleyeyim abi, işte karpuz satıyorsun. Karpuz yazdığın zaman eBay ne çıkıyor? Karpuz çıkıyor. Aynı senin sattığın ürün. Bunun başlığını kullan. Bunun içerisinde kullandıkları bilgileri kullan ve ürününü promote yap. Eğer dükkanın varsa bu şekilde en üst sıralara çıkabilirsin. Abi sana yine birçok sorum olacak. USD'de satış yapmaya çalışıyorum ama çoğu ürün benim bulduğum fiyatın altında satılıyor. Sorun değil, fiyat o kadar takılacak bir şey değil. Fiyat performans ürünü bulamıyorum. Ne önerirsin? İstediğim ürünler satılmıyor. Daha çok araştırmanı öneririm yani. Çünkü doğru ürünü bulmuyorsun. Abi ürünümüzü birinci sayfada listelenmesi için neden dikkat etmeliyiz? Şimdi cevapladım Ali bu sorunun cevabını. Bu arada Autodesk'e çıkman çok iyi oldu. O sayede benim gibiler seni bulabilirdi. Takipteyiz artık. Bilgilerin ve kursların için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevindim. Yani faydası olduğunu. Açıkçası ben öyle kanallara çıkma taraftarı değilim. Ama işini iyi yapan insanlarla her zaman çalışma taraftarıyım. Yani bunun için çok benim böyle 5-6 tane gerçekten çok güzel işler yaptığını bildiğim bir arkadaşlarım var. Onlarla beraber seve seve sizlere faydası olacaksa neden olmasın, yaparım yani. Güzel muhabbetler geçiyor çünkü. eBay UK'de ilk ürün yükledikten ne zaman sonra reklam vermemizi önerirsin abi? Reklam ücreti ne kadar oluyor? Güzel bir soru. Şöyle bir şey var. eBay platformu Amazon ve Shopify'ı onaran para almıyor reklamdan. Satılmadığı sürece. Satılırsa alıyor. O yüzden reklamınızı verebilirsiniz istediğiniz kadar. Kâr marjınızdan kestiğiniz şeyle alakalı. Onun dışında %3 ile %5 arası vermenizi öneririm. İkincisi, reklam verebilmeniz için bazen dükkanınız olması gerekiyor. Bazen de çoğunlukla. Hani o şekilde yapabilirsiniz. Yani reklam verin arkadaşlar. Yoksa zaten satılmayacaksa mesela bir ürün, reklam vermemenizin ne anlamı var? CJ Drop AliExpress isteği yapınca kendi deposuna çekip gönderiyor, yoksa direkt müşteriye mi lokasyonu, ona göre ayarlamak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. CJ'den alıp göndereceksen CJ kendi lokasyonundan gönderecektir. Kendi servisiyle. O yüzden CJ'deki çalışana yazman gerekiyor ama çoğunlukla %80 elektronik tarzı ürünler ise Sencer'den çıkacaktır. Doğukan.
Amazon'da satıcı hesabı açmanın ücreti ne kadar ABD'de? 39.99 dolar. Ali abi, ürün bakabilir miyiz? Home and Kitchen kategorisinden bakalım, gel. Hadi gelin hazırsanız. Güzel soru, güzel bir şey yapalım. Mesela aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani mesela İngiltere marketinden yapacağınızı bakalım. Çok güzel ürünler satıyorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok etrafta dolaşmaya yani. Bu İngiltere'nin Home Depot'u. Benim çok sevdiğim dükkanlardan bir tanesi. Şimdi Christmas da geliyor, yaklaştı. Yani çok iyi ürünler satıyor. Tabii ki ufak tefek şeyleri var bunların. Bazen her yere göndermiyor, şey yapmıyor vesaire vesaire. Tonlarca şey var ama bence yine de değer yani. Ne yaptığınızı biliyorsanız değer. Eğer hiçbir şekilde bilmiyorsanız ne yaptığınızı, buradan ürün yüklemeyiniz, başınız ağrır. Ama biliyorsanız ya da bilen birisinden bilgi alıyorsanız tamam. Ama onun dışında bence yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen sizlere hiç istemediğiniz sorunlar yaratabilir. Ne olabilir? Aslında şöyle bir bakalım. Aynı taktiği burada da uygulayabiliriz. Şuradan bir tane rastgele ürün bakalım. 113 tane satmış. Orange plastik. Mesela yeni satanlar bunu satması lazım bence. Yani çok saçma bir ürün, ucuz bir ürün. Bunu eminim yani Amazon ve eBay'de deli gibi satmışlardır. Bir daha geri gelelim. Ya aslında şöyle bir şey var. Bir tane göstermek istediğim bir şey var ama bir dakika. Bir saniye verin, size bir şey göstereceğim. Ekran görünüyor mu? Yok, tamam. Okey. Yani aslında nereye bakacağınızı bilmiyorsunuz. Bir şey demiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum ama hani arkadaşlar, zaten bunları yapan insanlar var, araştıran insanlar var. Yani bunlar bu kadar bilgiyi nasıl öğrendiler sanıyorsunuz? Araştırdılar. Yıllarını verdiler. Gece gündüz çalıştılar. Bu kadar bilgiye ulaşmak için arkadaşlar, gerçekten yani öyle böyle çalışmak gerekmiyor. Sevmeden yapamazsınız. Yani istediğiniz kadar bilin. Sevmeden bunların şeyini idrak edemezsiniz. Etseniz de kullanışlı hale getiremezsiniz. YouTube'da zaten arkadaşlar bu bilgilerin hiçbirini paylaşmıyorlar. İstediğiniz kadar, isterseniz İngiliz kanallarına bakın. Çok nadir, benim tanıdığım ve sevdiğim arkadaşlarım dışında hiç kimse paylaşmıyor ki çoğu zaten bu bilgilerin e, hizmet verdikleri kursların içerisinde. Hani tamam, burada haklı, ben de aynı işi yapıyorum. Şimdi kimseye blame yapmıyorum. Ben de aynısını yapıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Bazı bilgileri de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani o kadar şey değiller. Hani basit şeyler. Tamam, kursun içerisinde elbette ki özel şeyler olacaktır. Sonuçta bu işte gerçekten vaktini ve emeğini adayacak insanlar oraya para vererek kayıt oluyorlar. Onlara elbet bir özellik olacaktır. Hani buradaki olay şundan dolayı değil. Bu adamlar bu işi yapmak için her şeyi göze almışlar. Yani bir action almışlar. Elbette ki o actionların karşılığını alacaklar. Ama e, işin arka tarafında bu işi yapmak istemeyen, sadece işte bir bakayım öğreneyim de nasıl olursa olur diye yapan insanlar açıkçası çok da fazla başarılı olacağını sanmıyorum. Hazırsanız bu bilgiler aramızda kalsın. YouTube'dayız değil mi? Okey. Şimdi arkadaşlar mesela bakın, bu ürün 59 pound, Amazon'da 94 pound. 60 pound, 111 pound. 20 pound, 12, 23.
Bakın görebiliyor musunuz? 39.63. BNQ'de de var. Vesaire vesaire arkadaşlar. Azda da 22 lira, Amazon'da 33 lira. BNQ'de bak burada satış grafikleri vesaire vesaire. Burada tonlarca şey var ama şimdi çok da fazla içeriye girmeyeyim. Hani burada anlatmak istediğim şey buydu. Bu arada bayağı bir soru sormuşsunuz abartmadan hem de. Sorular nerede? Arkadaşlar sorularınızı kaçırdım. Eğer atladığım olursa lütfen kusura bakmayın. Okey. Biraz daha. Sanırsam burada Ayhan'ın sorusuna kaldık. Abi benim bilgim çok az. Bu işi araştırmaya girmek istiyorum. İlk başta hesap açmayı araştırıyorum. Karşıma direkt 52-100 dolar arası ücretler çıkıyor. Amazon, eBay için soruyorum. Yani bu şekilde yapabilirsin Ayhan. Hani sorun değil. Abi selam. Kaç tane eBay'de satış yaptıktan sonra param gelmeye başlayacak? Yani ne zaman güvenecek bana? Yani sana bağlı ne kadar daha çok satış yaparsan. Peki arkadaşlar bayağı bir uzadı, 1,5 saat oldu. Diğer sorularınız için artık daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz Facebook grubunda paylaşabilirsiniz. Bugün videoyu fazla uzatmayacağım çünkü. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Lütfen dediğim gibi aşağıdaki linklerden isterseniz affiliate şeklinde kendinize şey yapabilirsiniz. Hatta kendi kurs paranızı bile oradan çıkartabilirsiniz. Dürüst konuşmak gerekirse. Ee, Eminim ki çok faydası olacaktır sizlere. Bu şekilde kendinize sistemde bir link kullanıcı adı oluşturabilirsiniz sitede. Bu linkinizi de affiliate şeklinde insanlara ya da kendi platformunuzda paylaşabilir. Satın alındıktan sonra zaten sistemde sizin tarafınızdan geldiği gözüktüğü için örnek veriyorum bir tane satışı sadece eBay kursu sizin tarafınızdan 15 pound size gibi bir paraya geliyor. Ki bu ne demek arkadaşlar? 2-3 tane satsanız size günde 150-300 pound arası bir para bırakacak. Hani gerçekten açık konuşmak gerekirse hani 30 puanda ulaştığınızda zaten parayı hemen çekme hakkına sahip oluyorsunuz. Baya şey var arkadaşlar. Yeteneğiniz de varsa lütfen gruplara katılın. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle bir sonraki canlı yayında. Bay bay.